Selamünaleyküm arkadaşlar. Tamirci Usta kanalından herkese hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere 3 fazla asenkron motorun multimetre ile ölçümü nasıl yapılır? Sizlere bununla ilgili detaylı bir şekilde bilgilerimi aktaracağım. Gördüğünüz üzere 3 fazla bir asenkron motoru var elimizde. İlk başta flames kapağını söküyoruz arkadaşlar. Görüldüğü üzere motorumuz yıldız. Bu şekilde. Yıldız bağlı. Karşılıklı köprü atılmış. Şimdi arkadaşlar, motorun doğru ohmaj vermesi için köprülerimizi sökmemiz lazım. Bunun nedeni soracak olursak, bunu toplamda genelde 380 volt motorun çalışma prensibi içinde 6 tane bobin oluyor. 2 4 6 diye. Yani 2 2 ayırmışlar bunların bobinlerini. Bölmüşler yani. O yüzden ayrı ayrı bobinlerini ölçmek için, bobin ohmajlarını ölçmek için köprülerimizi söküyoruz arkadaşlar. Bizi yanıltabilir. Mesela birinci bobin yanık veyahut da üçüncü bobin yanık ama ohmaj veriyor. Biz bunu bilemeyiz arkadaşlar. Ama ayrı ayrı sökersek öğrenebiliriz arkadaşlar. Bu şekilde bu şekilde olmaması lazım arkadaşlar. Buna dikkat edin. Boş. Çünkü üzerinden ohmaj geçmez. Ohmaj geçmesi için somunları üzerine sıkmamız lazım. Şu şekilde. Fazla da asılmanıza gerek yok. Yani sonuçta burada motor bağlamıyoruz. Sadece ölçmek için, test için sıkıyoruz bunları. Motor bağlanmadan önce nasıl ölçüm yapılacak onlardan bahsedeceğim şimdi. Elimize multimetremizi aldık. 200 ohm ayarlıyoruz arkadaşlar. 200 ohm. Şu şekilde. Evet arkadaşlar, birbirine değdirdiğiniz zaman 0.2 ohm veriyor. Yani devre tamamlanmış oluyor. Biz bunların bobinlerini ölçmek ise nasıl ölçeceğini şimdi göstereceğim arkadaşlar. U ve W uçlarımız var bizim. Şu şekilde. U ve W. Z, X, Y. U ile X ile arasında ohmaj vermesi lazım. V ile Y arasında da ohmaj vermesi lazım. W ile Z arasında şu şekilde ohmaj vermesi lazım. Eğer bunlardan U ile X ohmaj vermezse bu motor yanık. V ile Y arasında ohmaj vermezse bu motor yanık. W ile Z arasında ohmaj vermezse bu motor yanık. Yanık veyahut da kopuk yani. Hani sizin anlayacağınız bir şekilde anlatıyorum arkadaşlar burada. Şimdi ölçüyoruz arkadaşlar. Şu şurada kalsın. Çapraz ölçmemiz lazım. 16.0 ohm. 16.0 ohm. 16.0. Şu anda arkadaşlar gördüğünüz üzere motorun bobinleri sağlam. Yani bobinaj kısmı, motorun bakırları sağlam. Bu şekilde. Ama motorun kendi aralarında bobinleri sağlam. Mesela karşılıklı bakarsak buna, bu şekilde ohmaj görmememiz lazım. Motorun sağlam olduğu için. Eğer sağlam olmadıysa, yanıksa bu şekilde ohmaj gelmesi lazım arkadaşlar. Motorun normalde ölçmeniz gereken bu şekilde ohmaj vermesi lazım. Normalde tam değeri görmesi lazım. 16, 16. Hani farklı bir çıkmaması lazım. 15.5 de olabilir mesela. 16.1 de olabilir. Fark etmez. Hani 1 2 şey atlayabilir. O önemli değil o kadar. Şaseye karşı bir yanık falan var mı? Ona da bakalım arkadaşlar. Bu şekilde. Şaseye karşı bir ohmaj gözükmüyor şu anda. Motorumuz sağlam arkadaşlar. Bir de bunu diyot kademesi deneyelim. Eğer sargıya direkt ohmaj varsa, şaseye karşı bir ohmaj varsa onu görebiliyoruz arkadaşlar. Şurada bir şaseye, temiz bir şaseye değdirmemiz lazım. Sonrasını ise buradan başlayalım arkadaşlar. U, V, W,
Şu anda bir ötme yok arkadaşlar. Z, X, Y diye arkadaşlar. Şu anda bir ötme yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi motorumuz sağlam. Çalışır bu vaziyette. Motoru istediğiniz yere takabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar. Multimetre ile ölçme işlemi bu şekilde. Bu şekilde basit. Siz kendiniz de yapabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim üzerine bu şekilde ölçüldükten sonra omaj değerleri şu şekilde çaprazlama gözükürse normal bir şekilde, yani şu şekilde, şu şekilde omaj kademesinde bu omajlar bu şekilde çaprazlama doğru gözükürse, omaj değerleri normal gözükürse motorunuz sağlam arkadaşlar. Bir de şaseye karşı bu şaseyle arasında omaj olmaması lazım. Diyot kademesini ötmemesi lazım. Bir de arkadaşlar sargılar arasında yan yana veyahut da karşılıklı omaj olmaması lazım arkadaşlar. Bunları bazen yanlış bağlayabiliyor arkadaşlar. Mesela bu böyle ya. Siyahta ya. Siyahı bazen buraya bağlayabiliyor. Ama bu yanlış arkadaşlar. Eğer siyahı buraya bağlarsanız, bu şu şekilde bir omaj görürseniz arkadaşlar, motorunuz yanar arkadaşlar. Şu şekilde çapraz bir şekilde omaj görmeniz lazım. Motorun sağlam olup olmadığı için. Bu şekilde motorunuz sağlam. Eğer karşılıklı veyahut da şu şekilde görürseniz motoru, yanlış arkadaşlar bu. Motor sürücülü veya inverterli bir şekilde bağlarsanız eğer, inverteriniz veya sürücünüz hata verebilir. Motor yanık olduğu öğrenebilirsiniz. Ama dediğim gibi yanlış bağlantıdan dolayı bu. Belki de motorunuz sağlam. Ölçmeden bilemezsiniz arkadaşlar. Çünkü devreyi tamamlamadığında bu şekilde faz aktarışı oluyor. Çünkü karşılıklı faz aktarışı olduğu için o zaman olmaz arkadaşlar. Çalışmaz motorunuz. Yanabilir. O yüzden şu şekilde karşılıklı omaj vermesi lazım. Şaseye omaj vermemesi lazım arkadaşlar. Sargılar arasında yan yana omaj vermemesi lazım arkadaşlar. Bu şekilde, dediğim şekilde bağlarsanız arkadaşlar motoru bu şekilde ölçersiniz. Benim ölçtüğüm şekilde motoru ölçersiniz. Doğru omajları alırsanız arkadaşlar multimetre cihazından, motorunuz sağlamdır arkadaşlar. Motorumuzu ölçtük. Motorumuz sağlam çıktı. Tekrardan somunları söküyoruz arkadaşlar. Ölçü aletini kapatalım. Somunları söktükten sonra arkadaşlar tekrardan köprülerimizi takıyoruz. Çünkü motor çalışmaz. Yıldız veya üçgen bağlanmadığı takdirde. Evet, bu şekilde köprüleri taktıktan sonra motorumuz kullanmaya hazır arkadaşlar. 3 fazla asenkron motorun multimetre ile nasıl ölçülür onu öğrenmiş oldunuz arkadaşlar. Kanalıma abone olun. Videolarımı beğenin. Bildirimleri açın arkadaşlar. Herkese iyi günler.